Bugün buradaysan bu bir tesadüf değil balık burcu. Çünkü kaderin en büyük dönüm noktası seni bekliyor. Birazdan fincanı açtığımda 3 kilit kartın verdiği mesajı sana fısıldayacağım. Ama öncesinde şunu bil. Uzun zamandır sabırla beklediğin o şey artık nihayet gerçekleşecek. Hissettiğim ilk enerji bu. Hazırsan hemen kartlarını açalım sevgili balık. Bakalım ilk kartın sana ne olarak gelecek? Balık ve yükselen balıksan bu açılım senin için. Evet. Sevgili balık burcu, kartların kupa üçlüsü, tılsım yedilisi ve ay kartıyla açılıyor. İlk kartın olan kupa üçlüsü bana içten gelen bir gülümsemeyi hatırlatıyor. Bir buluşma, bir birleşme, belki uzun zamandır beklenen bir özür. Sanki bir şey içinden artık barışmak istiyorum diyor. Bu enerji sadece aşk değil, dostlukla, ailede de olabilir. Kalp kapılarını yeniden aralıyor diyor kupa üçlüsü sana. Bir diğer kartın tılsım yedilisi. Bir şeyleri çok uzun zamandır bekliyorsun. Belki cevap bir gelişme, bir haber. Ama bu kart der ki kökler toprağın altında büyür. Sen görmüyorsun ama o enerji olgunlaşıyor. Sabırla, inançla beklemişsin. Şimdi meyve verme zamanı diyor sevgili balık. Her ne kadar yorgunluk, vazgeçme eylemin olsa da asla amacında uğraştığın şeyden vazgeçme der kartım. Ve üçüncü kartın ay. Bu tam da seni anlatıyor aslında sevgili balık. Bilinçaltında konuşuyorsun. Rüyaların daha net, sezgilerin daha güçlü olduğu bir dönemdesin. Kafanda karanlık sandığın her şey aslında sadece derinlik. Bu kart sana der ki cevap dışarıda değil, içeride sevgili balık burcu. Şu an bir karar eşiğindesin ama kalbinden evet geliyorsa orası doğru yoldur der ay kartı. Yani iç sesine güven, kalbinin sesine kulak ver. Kartlar gösteriyor ki aşkta bir beklenmedik barışma, maddiyatta beklenmedik bir kazanç kapıda sevgili balık. Ancak bir kritik uyarı olduğunu da hissediyorum. Yani burada senin sezgilerine yönlendiren bir şey varsa demek ki bir uyarı da var demektir. Ve hangi kararı alman gerektiğini bir kere daha düşün. Aklında ikilem yaşadığın konularla alakalı. Eskiye mi döneceksin yoksa cesaretle yeniye mi yürüyeceksin? Bu videoyu sonuna kadar izle sevgili balık. Çünkü fincanın dibinde ruhunu şifalandıracak o mesajı bulacağımızı hissediyorum. Burada olanı olduğu gibi yansıtacağımdan emin olabilirsin. Kesin tarihler ve olayların akışını yansıtan bir fincan olsun diyorum. Balık ve yükselen balıksan bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyelim. Dilersen hemen sen de şöyle bir fincanı incele ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım sevgili balık. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz. Evet, burada çok güzel bir şey gözüme hitap ediyor. Muhtemelen onu sen de göreceksin birazdan ben sana yorumladığımda. Fincanınızın dipte böyle sevgili balıklar. Şimdi fincanınıza baktığım zaman ilk dikkatimi çeken şey telvelerinizin hep yukarıya doğru akışı. Sanki özellikle şu bölümde bir nehir böyle yukarıya doğru tırmanıyor gibi hissettirdi. Bence şurada gördüğüm bu görsel çok güçlü bir işaret. Yeniden doğuş, toparlanma veya cesaret enerjisinin geldiğinden bahseder. Bence sizler için uzun bir bekleyiş sona eriyor demek doğru olur. Hayat bir süredir sanki sizleri yavaşlatmıştı. Ama artık bir şeyler değişiyor sevgili balık. Özellikle Kasım ortasından itibaren içsel bir kıpırdanma hissedeceğini düşünüyorum. Bir şeyler hareket ediyor ama bu kez dışarıdan değil, içeriden başlıyor gibi hissettirdi buradaki fincan. Su taşlarla değil, akarsa yolunu bulur.
İşte senin enerjin tam olarak bunu ifade ediyor sevgili balık. Burada çok güzel bir figür gözüme hitap etti. Hemen ondan da size bahsedeceğim. Burası sanki kalbinizle bağlantılı bir şey. Özellikle fincanınızın sağ kısmında bakın bunu sizler de görebilirsiniz. Burada sanki böyle dans eden iki figür var gibi hissediyorum. Daha çok iki balık gibi. Bakın burada kuyruk kısmı ve altında bir kalp. Bence burada gördüğüm bu dans eden iki balık figürü ve altında kalp olması karşılıklı bir duygunun yeniden doğuşu demek. Bir kişi hala sizlerin enerjisinde diyebilirim. Bu arada danstan bahsetmişken gördünüz mü? Fincan adeta yani şöyle çarpmamla dans eder bir hale geldi çok enteresan bir şekilde. Bu çok yoğun hissettiğim bir şeydi ama şu anda gerçekten bunu ne kadar hissettiğinizi bilemiyorum. Buradaki bir kişi evet hala sizin enerjinizde ve aranızda tamamlanmamış bir hikaye, yarım kalmış bir cümle ya da sadece susarak anlaşılmış bir bağ var. O yüzden burada gördüğüm figürler bana der ki bir kişiyle arandaki hikaye kopmadı, sadece durdu. Ama hemen şöyle kenara baktığım zaman böyle alt tarafta birçok yol var. Yani anladığım kadarıyla bu kişiyle alakalı kafam biraz karışık ve şu sonda görünen yol bakar mısın? Böyle dipten birbiriyle kesişiyor ama iki farklı yola açılıyor olarak görünüyor. Bu da sizin önümüzdeki haftalarda bir seçimle karşılaşacağınızı gösteriyor. Bir yol eskiye, diğeri yeniye açılıyor gibi. Duygusal bir karar vereceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizin için kalbin de mantığın daha önde yürüdüğünü düşünürsek içinizden gelen ses size evet diyorsa doğru olan yol içinizden gelen sestir. Zaten ay kartımız da burada içinden gelen sese güven diyordu. Ve bu arada bu dönemde rüyalarına, bebeklerin işaretlerine, tekrar eden seslere ve sayılara çok dikkat etmeni istiyorum senden. Çünkü onlar mesaj niteliğinde olabilir sevgili balık burcu. Bu kişiyle bağlantılı 2 ya da 4 hafta içinde mutlaka bir haber ya da bir mesaj gelebilir ya da bir görüşme olabilir. Bilemiyorum ama ikili vadede böyle bir enerji veriliyor sevgili balık. Hemen bakalım. Başka neler görüyoruz? Bakın burada bir ağaç var. Kökleri çok sağlam. Ama ağacın sadece gövdesi var. Yaprakları ya da dalları yok. Yani sadece kökleri ve gövdesi olan bir ağaç görünüyor burada. Açıkçası bu bana daha çok şunu hissettiriyor. Bir konuda emek verdiniz ama bu konu her neyse toprağın altında birikiyor. Fakat bunu daha yüzeye çıkaramamışsınız sevgili balıklar. Yani yapraklar ya da dallar yoksa bile bu ağacın kökleri çok güçlü ve çok sağlam olarak görünüyor. Yakın geçmişte yaşadığınız dönem bir sabır dönemiydi. Ama artık meyve zamanının yaklaştığını düşünüyorum. Özellikle Aralık ayı içinde maddi bir rahatlama, bir iş teklifi ya da beklenmedik bir kazancın sizlere geleceğinden bahsedebilirim. Bu küçük bir fırsat da olabilir mi? Evet, olabilir sevgili balıklar. Ama uzun vadede de sizi büyütebilecek bir fırsat olur diye düşünüyorum. Balık burcu duygusal harcar. Lütfen bu dönemde rahatladım deyip hani böyle cüzdanınızı açmayın. Biriktirdiğiniz ne varsa saklayın. Çünkü Ocak ayında bir sürprizin kapınızı çalacağını düşünüyorum sevgili balık burçları. Evet. Şimdi fincanınızın da böyle koyu bir halka gibi çıkmış. Yani öyle çok bir sıkıntı birikintisi yok. Bir açılma olmuş. Lakin burası hani böyle bir halka gibi ve koyu renkten gibi görünüyor. Ama aynı zamanda da içinde ışık çizgileri var. Böyle hani ışık çıkış noktalarının olduğunu söylemek de mümkün. Bu daha çok bana
sizlerin ruhunu anlatıyor. Yani karanlıkta bile ışık yaratabilen bir kalpten bahsediyor gibi. Uzun süredir sessizce taşıdığınız bir yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Belki affedemediğiniz biri var. Belki kendi içinizde bir konuda suçluluk hissediyorsunuz. Ama bu çizgi şifanın başladığını söylüyor. Ruhunuz kalbinizden daha önce affetmiş bile diyebilirim. Bu dönem su senin ilacın olacak sevgili balık. Yürüyüş, duş, deniz sesi, dua, meditasyon hangisi seni rahatlatıyorsa lütfen oraya yönelmeni istiyorum senden. Balık burçları suyla konuşur. Ne zaman kafan karışırsa bir bardak suya niyet et lütfen. O seni temizler ve berraklaştırır diye düşünüyorum. Fincanında çok fazla kök var sevgili balık ve çok fazla yolun çıkmış. Bu yollardan 3 tanesi kapalı. Yani iptal olan yolculuklar olabilir. Bilgin olsun. Ama çok fazla kök çıkması aileyle alakalı bir takım enerjileri bana hissettiriyor. Yakın zamanda bir aile üyesi ya da eski bir dostla duygusal bir konuşma yapılabilir. Bu bir yüzleşme değil, aksine bir barışma enerjisi bence. Sanki içindeki bir ses ya seni birilerinden özür dilettirecek ya da birileri senden özür dileyecek gibi bir şeyler olduğunu hissediyorum açıkçası balık burcu. Ve bu özür konusu geldiğinde ruhun adeta hafifleyecek gibi hissediyorum. Geçmişin ağırlığı gidince geleceğin kapıları, yolları daha net açılacak. Hayırlara vesile olsun diyelim. Evet, yani bir de şunu da söylemek mümkün. Çok yol çıkması özellikle fincanında bir dönüm noktasına geldiğinden de bahsedebilir. Bence bu dönem senin seçim yapma zamanın. Bir yanın kalmak isterken diğer yanın gitmek istiyor gibi hissediyorum. Ama fincanda bu sefer kararlı bir balık enerjisinin olduğunu da söylemem mümkün. Yani hangi yönünü seçersen seç, ben senin doğru yönü seçeceğini düşündüğüm için evren senin yanında hizalanacak. Sen karar verdiğin anda zincirleme bir şekilde hayatındaki tıkanıklıklar çözülmeye başlayacak sevgili balık burcu. Hayırlara vesile olsun. Şimdi genel olarak fincanınıza baktığım zaman bence Kasım ortasında beklenmedik bir mesaj, özellikle duygusal alanda gelecek olan bir mesaj ya da iletişim olabilir. Aralık başı gibi iş veya para konusunda teklif, kazanç ve fırsat olacağını görüyorum. Barışma, helalleşme konuları ön planda. Ocak ayı senin yeni başlangıçların olacak sevgili balık. Yeni şehir, yeni yön, yeni enerjiler var bence. 2 rakamı ve perşembe günlerine çok dikkat etmeni istiyorum. Bunlar senin hani gerçekten kilit sembollerin olacak bu dönemde. Ocak ayı, mavi renk ve perşembe günü. Bu dönemde bu renkleri, rakamları ve güne çok dikkat etmeni istiyorum. Bir şeyler yaşayacaksın. Bunu yaşadığında mutlaka bu videoma geri dönüş yapmayı da unutma lütfen. Ve hemen şöyle tabağınıza da bir bakalım. Bakalım tabak bize neler gösterecek. Buraya biraz daha bütün olarak bakacağım tabii ki. Açılmasını bekliyorum. Bugün burada gördüğüm her şey dalgalı dalgalı. Evet, biraz daha bekleyelim açılmasını. Şimdi hane içine gelecek olan güzel bir haber var. Ve hanedeki sıkıntıların da açılışı var olarak görünüyor. İmza ile alakalı haneyle birlikte alacağınız bir karar olabileceğinden bahsediyor. Bu taraf biraz böyle imza gibi çıkmış. Bir de haneye gelecek olan bir dedikodunun varlığından bahsediyor. Burada gördüğüm figürler. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ve işte balık burçları. Fincanınızın ve kartlarınızın hikayesi bunlardı. Ama biliyor musunuz? Sessiz görünen her şey aslında sizin için umut dolu.
Sizin yolunuz su gibi derin ve sezgisel. Yeter ki yüzmeyi bırakmayın. Deniz sizi nereye götürüyorsa orada şifa var demektir. Kahve bitti ama hikaye yeni başlıyor. Videomu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve daha çok kişiye ulaşabilir olmamız adına hype'lamayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.